Tekrar ikinci konumuzla beraberiz. Şimdi burada söylememiz gereken yine doğal afetlerden bahsediyoruz. Yine ilk yardım müdahalelerinden bahsettiğimiz için burada bizim doğal afetler esasında şekillenebilecek yaralanmalar ve gerekli olabilecek pansumanlara ihtiyaçlarımız var. Yani bunları nasıl yapabileceğimize dair bilgiler vereceğiz birazcık size. Yine bir kedi bir köpekten örnek vererek devam edeceğim ama ondan önce şunu söylemek istiyorum. Yani biz insanlar kendimiz için evimizde doğal afet anında zarar gelirse, bizim başımıza bir şey gelirse de bir çantamız oluyor genelde bizim. Ama nedense evimizde baktığımız kedinin, köpeğin bir ilk yardım çantası veya işte sokakta herhangi bir köpeğe veya kediye böyle durumlarda yardım edebileceğimiz zamanlar bir ilk yardım çantası ne yazık ki bulunmuyor. Bu olması gereken bir şey. Yani açıkçası ben veterinerim, evimde var benim ama bu benim kendi işte artık yaptığım şahsi bir olayım. Bundan ne olması lazım? Mesela ilk yardım çantası öyle çok kompleks bir şey değil. Yani içerisinde bir pet şişe, bir yemek falan konserve koymamıza da gerek yok burada. Yapmamız gereken hani çok basit söylüyoruz. Bir turnike koyabiliriz. Sonuç olarak yaralanma, kanamalar esnasında sonuçta müdahale edebileceğiz buraya. Ve çok profesyonel bir çantada olmayacak. Ne olabilir? Köpeğimizin başına gelen zehirlenme olabilir. Mesela bir yangın durumunda olan bir zehirlenme şekillenebilir. Bunun için zehirlenmeyle alakalı bir iki materyal koyabiliriz içeriye. Tekrar yaralanmalarla alakalı pansuman, işte flaster, bu tarz şeyler elimizin altında olması gerekir. Kanama kontrolünü sağlayabilmemiz adına. En basit mide koruyucular, ondan sonra işte bu tarz şeyler bizim için yeterli olacak. Yani basit bir çantadan bahsediyoruz sonuç olarak. Şimdi gelelim kolumuza tekrardan. Yaralanma var. Şimdi bir köpeğimiz var ve tekrardan bir kuyruğunda diyelim mesela bir açık yaramız var ve kanıyor, harıl harıl kanıyor. Oradaki damar patlamış ve bir türlü durduramıyoruz ve kan kaybediyor. Bu köpek de biraz daha kan kaybetmeye devam ederse şoka girecek ve sonucu yine kötü. Güzel yerlere gitmeyecek bir konu. O yüzden şimdi buraya müdahale etmemiz lazım bizim. İki çeşit müdahalemiz var. Bir, baskıyla, kompresle yaptığımız kanama durdurma çalışması. İkincisi de turnike ile yapılan çalışmalar. Yani şöyle yapabiliriz. Mesela şimdi tekrardan bahsedelim. Kuyrukta bir kanama var. Alt tarafında mesela bir kanama. Ve buraya şimdi biz aldık sargı bezlerini. Steril olacak. Yani burada sonuç olarak bahsettiğimiz konu açık yara olduğu için çok her böyle elimizde bulduğumuz yerde böyle vilada attığımız peçete falan veya o çarşaflar değil, temiz, steril, gazlı bezler. Kendinize müdahale ediyormuşuz gibi düşünün burayı. Bir stres anında bunları düşünmek biraz zor olabiliyor ama ilk yardım yapmak istiyorsanız açıkçası bu şekilde yapmamız lazım. Yaramız var, aldık gazlı bezlerimizi sürüyoruz. Bu kanama dursun diye buraya sakın evdeki işte eskiden kalma böyle annelerimizin, anneannelerimizin yapmış olduğu merhemlerden falan açık yaraya sürmüyoruz. Yani bunlar sonuç olarak komplikasyon neler getirebilecek bilmiyorsunuz ve bizim de bu sefer şartlarımızı, ellerimizi kısıtlıyorsunuz böyle durumlarda. Dolayısıyla buraya bizim kendimiz saf bir tedavi yapmamız lazım. Ne bu? Aldım gazlı bezi, kanama var, üzerine koydum gazlı bezi. Silme asla yok. Çünkü şimdi kanın pıhtılaşması için oksijenle temasını birazcık kesmemiz ve yenilemememiz gerekiyor sürekli onu. Mesela ben gazlı bezi koydum buraya, kaldırdım, tekrar kan akar. Koydum gazlı bezi, kaldırdım, tekrar kan akar. Buradaki oksijen varlığını kesmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Koydum gazlı bezi, kanıyor. Tamam, kabul ediyorum. Gazlı bezin üzerinde çok aktif bir kanama varsa kan birikiyor ve artık gazlı bez de fonksiyonunu kaybediyor. Bunun üzerine bir tane daha gazlı bez koyacağız. Onunla mı geçirdi? Bir daha gazlı bez koyacağız. Bu şekilde baskılayarak, elimizle bastırarak, tabii ki organa veya uzva zarar verecek şekilde değil, bastırarak oradaki damarları büzüştürüp bu pıhtılaşmayı hızlandırıp kapatmayı hedefleyeceğiz. Bu bir. İkincisi, önüne geçemiyoruz bir türlü. Elimiz sıkıştı ama artık bir şekilde de müdahale etmemiz lazım. Kuyruk hala durmuyor kanaması. Turnike yapmamız lazım ama bu turnikeyi çok fazla önermiyorum. Yani elinizden geldiğince kullanacağınız materyallere dikkat edin. Genelde insanlarda kan alırken mesela bir lastikle iyice sıkarlar, kolumuzu da şişer. Buradan girerler mesela damar yolumuza veya kan almak için. Bunu yapmanız çok önemli çünkü hayvana zarar verebiliriz. İnce bir lastik olursa veya ince bir iple bunu yapmaya çalışırsanız yine kuyruğa zarar verebiliriz. Kimi zaman kopartabilebiliriz yaptığımız basınçtan. Bu işte o demin kullandığımız gazlı bezleri açıp, yani en safe, en güvenlisi budur. Onu sarıp kanamanın olduğu bölgenin üzerine iyice sıktıktan sonra hani
Çok da görmüşsünüzdür, bir kalemi koyarlar, çevirirler, öyle kapanacak şekilde yapılabilir. Kanama durdu ama öyle bırakmıyoruz. Alıp tekrar veteriner kliniğine ilk imkanınız olduğu anda getiriyorsunuz. Yani bunu bu şekilde yaparsanız bir kanamayı sağlayabilirsiniz. Başka bölgeler için de anlattığım şeyler geçerli. Sadece kuyruk olarak düşünmeyin. Hani çok büyük bir kanama da varsa bunun ilerleyen pozisyonlarında şok tablosuna gireceğini bilin. Acil sıvı sağaltımı gerekecek. Kaybolan kanın yerine sıvıyı tekrar koymamız gerektiğini bilin. Bir an önce veteriner kliniğe gelmeniz gerektiğini bilin. Bu şekilde bir uygulama diyebiliriz.